Merhaba arkadaşlar, Zenkademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce anlatmış olduğumuz Cisco'nun Webex online eğitim için kullanılan meeting olayını biraz daha detaylı birkaç özelliğinden bahsedeceğiz. Sorularda YouTube kanalımızdaki videonun altında sorular sormuşlardı. Buna istinaden bir video çekelim dedik. Online test ya da anket ya da soru nasıl sorabiliriz öğrencilere ve bunların genel cevaplarını, giritleri nasıl alabiliriz diye sormuşlardı. Bununla ilgili bir video çekeceğiz. Videomuzda web meeting uygulamasını açacağız ve buradan test ya da online sorular sormak nasıl olur bunları anlatacağız arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Öncelikle YouTube kanalımıza ve web sitemizden de sorduğumuz bütün ya da yazdığımız bütün her şeylerin burada ilgili cevapları ve gerekli yazıları makaleler şeklinde var arkadaşlar. Buradan detaylı olarak bakabilirsiniz. Evet, geçelim isterseniz. Bunun için öncelikle bilgisayarımda Webex uygulamasını açacağım. Bir de cep telefonundan Android ya da iOS herhangi bir cep telefonu kullanabilirsiniz. Tablet de olabilir, fark etmez. Ben iPhone 6s üzerinden size göstereceğim. Bir öğrenci gibi iPhone telefondan bağlanacağım. Bilgisayarımdan da bir öğretmenmiş gibi bu soruları sormayı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle Webex uygulamasını açıyorum hemen. Bilgisayarıma daha önce kurmuştum. Daha önceki videolarımızda var arkadaşlar. Bunun nasıl kurulduğuna dair veya nasıl olduğunu. Start meeting yapıyorum arkadaşlar. Şu an başlatıyorum. Evet, şu an penceremden başlattım ve arkadaşlar şu an itibariyle benim Net Meeting olayım başladı. Meeting olayından sonra arkadaşlar yan tarafına da hemen cep telefonumu bağlayacağım. Bunun için öncelikle bilgisayarımdaki uygulama üzerinden birkaç ayrını göstereceğim sizlere. Bunun için Viewer bölümüne giriyorum. Panel bölümünden Manage Panels yani panelleri yöneten bölümüne giriyorum ve buradan Polling yani anketler ya da buna sizler başka bir şey diyebilirsiniz. Polling bölümünden ekliyorum ve şu an sağ tarafa gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya geldi. Ve devamında arkadaşlar buradan sorularımı ilave edip yansıtabiliyorum. İsterseniz bunları öncelikle yaparken nelere dikkat edeceğiz? Yukarıdaki menülerimizin sırasıyla herhangi bir var olan daha önceden kaydetmiş olduğumuz bir sorularımızı açabileceğim yer. Sorularımı yazdıktan sonra kaydedebileceğim bir yer. Sorularımı değiştirebileceğim yer. Silebileceğim ve soruların aşağı yukarı yani soruların birinci soru şu olsun, ikinci soru bu olsun gibi birçok işlemleri aşağı yukarı yaptığım yerler. Öncelikle bunun için ne yapıyorum? Birincisi arkadaşlar soru tipimi belirliyorum. Soru tipi çoktan seçmeli olarak geçen tek cevabı olan sorular mı? Hayır, çoktan seçmeli birden fazla cevabı olan sorular mı? Yoksa kısa cevap dediğimiz yani soru cevap diye ifade ettiğimiz, örnek veriyorum, Türkiye'nin başkenti neresidir? Biz buraya Ankara cevabını yazıp öğrencilerimizden ya da bunu meeting olayına katılan öğrenciler Ankara dışında herhangi bir cevap verdiği takdirde yanlış olarak kabul ettiği soru cevap bölümlerimiz. Şimdi isterseniz 3 tane soru yazalım ve bunlarla ilgili hangilerinin nasıl olduğunu. Öncelikle single answer bölümünden yani tek cevaplı sorulardan new dedim ve soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dedim. Arkadaşlar. Soru işareti bıraktım. Hemen altına ister enter tuşuna basarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da alttan answer add dersiniz. Yani cevap ekle bölümünden yapar. Ben birincisine diyorum ki hangisi yanlıştır? Birincisi diye. Şöyle biraz saçma bir şeyler yazacağım arkadaşlar. İkinci, üçüncü ve dördüncü. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Daha yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben 4 şıklı yapacağım. 5 şık olabilir, daha fazla olabilir. 1 şık, 2 şık istediğiniz olabilir arkadaşlar. Devamında arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buradan hangisi yanlıştır diyor. Ben diyorum ki 3. yanlıştır ve buna diyorum ki mark as correct. Yani doğru cevabı işaretle ya da doğru cevap hangisi ise diyorum ki 3. olan yani C şıkkı doğru cevap. Devam ediyorum arkadaşlar. Multi yani çoklu cevaplara örnek olarak başka bir soru yazıyorum ve new diyorum. Buraya da diyorum ki aşağıdakilerden doğru olanları işaretleyiniz. Ya da şunu diyebilirsiniz.
doğru yanlış şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sorduğunuz her türlü soru enter'la aşağı geçtim. Ya da buradan add de diyebilirsiniz. Aynı işlem arkadaşlar tekrardan. Bunun için ne yapıyorum? Doğru ya da yanlış. Ben doğruları işaretleyin diye söyledim. Yazıyorum. Doğru. Doğrudur. Yanlış. Yanlıştır. Bu şekilde cevaplar yazdım arkadaşlar. Anlamlı ya da anlamsız olduğuna bakmayın. Şu an sadece size denemek amaçlı yazıyorum arkadaşlar. Ben buradan diyorum ki doğru ve doğrudur şıkları ikisinde de tıklayan, ikisinde işaretleyen doğru kabul edeceğiz arkadaşlar. Diğerlerinin herhangi birini kabul edenler yanlıştır diyeceğiz. Doğru cevaplar bunlar diyeceğiz. Üçüncü seçenek ise kısa cevap dediğimiz ekledim. Buraya da biraz önceki sorumuz. Türkiye'nin en kalabalık şehri neresidir? Sorumuz bu olsun. Enter'ladım. Aşağısına da İstanbul cevabını verdim. Ve diyorum ki enter'layayım. İstanbul doğru cevabım, şöyle işaretledim arkadaşlar. Doğru diye. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin en kalabalık şehri neresidir? Şu an 3 soru tipi yazdım arkadaşlar. Birinci soru tipim tek cevaplı olan. İkinci sorum birden fazla cevabı olan. Doğru yanlış gibi olabilir. Üçüncüsü de sadece cevap kısmı olan. Şimdi bunu arkadaşlar yayınlamadan önce, yani diğer kullanan meeting olayındaki işte öğretmen olarak ben bunu yayınlayacağım ama öğrencilerde bunu nasıl yapacağına dair şimdi örneğimizi göstereceğiz arkadaşlar. Burada yayınlamadan önce iki tane özelliğimiz var. Birincisi record diye bölüme başlayan, şuradan eğer işaret koyduğunuz takdirde arkadaşlar bütün kişilerin cevaplarını ayrı ayrı kaydeder. Buradaki bütün cevaplarını ayrı ayrı kaydeder arkadaşlar. Kullanıcılarına ait. Veya şöyle, hayır ben kaydetmesin, sadece soracağım, geçeceğim diyebilirsiniz. Diğer bir options bölümü var arkadaşlar. Options bölümünde ekranda süremiz gözüksün ve ne kadar? Saniye ve dakika arkadaşlar. 1 dakika ya da diyebilirim ki, örnek veriyorum ben, 45 saniye. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Ya da diyebilirsiniz ki 3 dakika 30 saniye. Yani 3,5 dakika gibi böyle sürelerinizi ayarlayabilirsiniz. Ben bunu 1 dakikaya ayarlayayım şu an. Ayarlayayım arkadaşlar. Nokta. 1 dakika içerisinde ben OK dedim. Şu an ben open poll, yani anketimi başlat ya da anketimi aç dediğim anda diğer kullanıcılarım otomatik olarak kullanıcı olarak görmüş olacak ve cevaplamaya başlayacak. 1 dakika içerisinde cevaplamaları gerekiyor. Eğer cevaplayamazlarsa süreleri bitiyor. Şimdi bunu isterseniz cep telefonumuza hemen bağlantı kurarak yapalım. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Daha önceki derslerimizde de anlatmıştık. Cep telefonumu bilgisayara yansıtarak ben size göstereyim bunu. Bunun için reflektörü kullanacağım arkadaşlar. Siz başka programlarda kullanabilirsiniz. Hem iOS hem Android'i desteklediği için Android'de zaten hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar. Bazen iOS cep telefonlarında yaşayabiliyoruz ya da tabletlerde. Bunun için Air diye yazılıyor. Air Server diye uygulamayı kullanabilirsiniz. Onu ilerleyen zamanlarda da videosunu da gösterebiliriz. Şu an oldu. Benim cep telefonuma birazdan bağlantı kuracağım arkadaşlar. Bilgisayarımda reflektör programı çalıştı. Cep telefonumda herhangi bir program kurmuyorum arkadaşlar. Kablosuz olarak, direkt olarak cep telefonumun özelliklerinden ekranı yansıt diyorum ve şu an kendi telefonumda görüyorum Zekademi'yi ve bağlan diyorum. Bana bir şifre soruyor. Bakın ekranda geldi. Cep telefonuma bu şifreyi giriyorum. 9430'u giriyorum ve tamam diyorum. Şu an benim cep telefonum gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Buradan da devam ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradan hemen şunu biraz çekelim kenara. Evet, biraz da ekranı küçülteyim hatta. Aşağı indirelim. Evet arkadaşlar, şu an ben buradan da cep telefonumdan şu an neye bağlanacağım? Webex uygulamasına bir katılacağım. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen Webex uygulamasını açıyorum. Ve toplantıya katılıyorum, yani derse katılıyorum. Eğer daha önce ben kullanıcı bir adıyla bağlanmıştım arkadaşlar, buradan ne yapabilirsiniz? Bağlanabilirsiniz. İster buraya bu toplantıya ya da bu derse katılmak için bir numarası vardır. Bunu yazabiliriz. Veya direkt olarak şuradaki bakın adresi yazabilirim. Adres kısmını nereden görüyoruz? Şurada bakın arkadaşlar. Burada kopyala var.
bunu yazabiliyoruz. Ya da direkt olarak benim şuradan bakın tıkladım. Şurada bir numaram var. Bu numarayı standarttır, değişmez. Bu Zekademi eğitim olarak benim açmış olduğum derse hep devamlı bu numarayı verir. Ben bu numarayı yazıyorum arkadaşlar. 955 570 278. Hemen yazalım. 955 570 278. Ve bunu ne diyorum? Katılıyorum arkadaşlar. Şu an var olan toplantıya katıldım. Katılmak istiyor musunuz? Evet. Bu arada telefonun mikrofonunu ve ses sistemini kapatacağım şimdi birazdan. Hoparlörümü kapatayım. Uğultu yapmasın. Mikrofonu ve şeyi kapatmamın sebebi aynı anda hem bilgisayardan ses gelmesin. Ama siz açtığınız zaman ikisini aktif olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şu an ben toplantıdayım. Toplantıdan neler yapabilirim? İstediğiniz her türlü işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Ben şunu şöyle yukarı alayım. Benim bilgisayarıma ait bir kamera şu an açık olmadığı için burada herhangi bir kamera sistemi gözükmemektedir. Buradan arkadaşlar istediğiniz tarzda daha önceki videolarımızda göstermiştik bunun kullanımını. Buradan ben herhangi bir şey paylaşabilirim. Ya da direkt öğrencilere ben anket paylaşayım arkadaşlar. Örnek veriyorum, dersinize girdiniz. Buradan herhangi bir ekranınızı paylaştınız. PDF dersinizi açtınız. Herhangi bir işlem yaptınız, hiç fark etmez. Bunu yaparken aynı anda da ne yapabilirsiniz? Sorularınızı cevaplayabilirsiniz. Yani buradan sorun. Ben şimdi bu 3 soruluk testi açacağım. Hemen diyorum ki Open Pool. Open Pool dedim. Yani ankete başlat. Bana soruyor, bu anket açıldı. Cevaplamak istiyor musunuz? 1 dakika süren var. Şu an açtığım için bakın arkadaşlar 52 saniye kaldı 1 dakika içerisinde. Ben de diyorum ki tamam diyorum telefondan. Evet, ankete katılmak istiyorum ya da soruları cevaplamak istiyorum. Birinci soruya diyorum ki ben herhangi bir şey yazıyorum. Doğru ya da yanlış olduğunu. İkinci soruyu doğru cevaplayalım. Üçüncü soruya da cevabınız nedir? Ben de diyorum ki İzmir olsun. En kalabalık şehir İzmir olsun. Bunu kabul ediyorum ben. Ve bana diyor ki tamam mı? Gönder dedim. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim otomatikmen sol, bana göre uygulamada öğretmenin sağ tarafında bakın dedi ki birinci soruya bir kişi cevap verdi. Bir A şıkkına. Doğru cevap C'ydi. İkinci soruya A ve B şıklarına birer kişi verdi. Bu şekilde ne yapıyorum? Üçüncü soruya ise arkadaşlar bakıyorum. En kalabalık şehir İstanbul'du diye buradan bakın İstanbul cevabını veren olmamış gördüğünüz gibi. Yani doğru cevabı veren olmamış. Bunun gibi arkadaşlar devam edebiliriz. Burada bakın şu an süren bittiğini söylüyor ve buradan gerekli doğru cevapları görmek isterseniz ve diğer şeyleri de devam edebilirsiniz. Anketlerin şeyleri. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. İsterseniz yeni bir tane. Bu arada diyelim ben bu soruları sordum ve buradan da kaydetmek istiyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Kaydet diyorum. Kendi bilgisayarıma, masa üstüme diyorum ki sorular ya da online sorular, örnek veriyorum 11 olsun. Sorular 1 dedim ve kaydettim. Bana tekrardan soruyor. Bunu bir de yazı olarak da görmek ister misiniz? Ben de tekrardan diyorum ki sorular 11 olsun. ATP kendisine ait. Burada da yazı olarak görmesini istiyorum. Bakın kaydettim. Şu an ben masa üstüme bunları kaydettim. Buradan sorularıma da ne yapabilirim? Verilen cevaplara ve sorularıma bakabilirim arkadaşlar. Bu şekilde istediğimiz tarzda sorular sorabiliyoruz öğrencilerimize ya da new dedim ve bana eskisiyle aynı baştan devam ediyor arkadaşlar. Bugünkü anlattığımız videomuz bu kadar. Online sınav ya da tam tersi sınav demek doğru değil aslında. Soru nasıl sorulur ve bu sorulara cevaplarını nasıl öğrencilerden anlık belli bir süreyle belli bir zaman diliminde alabiliriz. İster tek soru sorabilirsiniz, ister birden fazla soru sorabilirsiniz. Burada unutmamanız gereken bir özellik var arkadaşlar. Soruyu sorduğunuzda sadece yazı olarak sorabiliyorsunuz. İşte resimde, grafikte, şekilde soruları ne yapamıyorsunuz? Burada yazamıyorsunuz arkadaşlar. Şıklarda da aynı şekilde tamamen yazı şeklinde oluyor. Sayısal dersler için belki çok kullanılmayabilir ama sözel derslerde özellikle çok fazla kullanılabilir. Sayısal dersler için ise test, sınav nasıl yapılabilir? Bunlarla alakalı ilerleyen zamanda farklı videolarda sizlere anlatacağız. Başka alternatifleri kullanacağız arkadaşlar. Anlatmak istediklerimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.